Alaf yarışıyor, bir orada çekildi. 2 orada çekildi. Acaba Alaf yarışıyor, 3 nerede çekilecek? Belki de Deniz aşırı bir yerde çekilecek. Soğuk bir kış günü. Hava 16 derece. Kütle sanatı 3.5. Antrenman seni bekliyor. Odaklanmalısın. Senin için çok önemli bir gün. Ah. Kusura bakma Ahmet. Yo! Yo! Evet. Yeni bir günden, yeni bir bölümden herkese merhaba. Şimdi ufak bir gelişme var. Birçok gelişme var. Onları burada mı konuşalım? Fashion Sports'un kafeteryasında mı konuşalım Ahmet? Sen seç. Bariz bir şekilde. Kafeterya. Orada bahsederiz. Bugün normalde bacak yapacaktım. Fakat sabah uyandım. Aynaya karşı bir quad stomp verdim. Ve baktım ki birazcık inflamasyon var. O yüzden dedim yarın yapmalıyız. Evet. Bugün itiş yapacağız mecburi. Bir pre-workout hazırlayalım kendimize çıtırında. Ondan sonra itiş gününe geçelim. Açıkçası çok fazla gene bu mutfaktayız. Lanet olsun ki son 2 yıldır burada başlıyor videolar. Buradan da elbet bir gün taşınacağız. Eski Üsküdar'daki evi hatırlayan old kemik kitle peki aşağıya aspiratör yazabilir mi? O tozlanan aspiratör. Güzel anılar vardı o evde. Kütle sanatı 1 ve 2 orada çekildi. Pardon 1 orada çekildi. 2 ve 3 burada çekiliyor. Alaf yarışıyor 1 orada çekildi. 2 burada çekildi. Acaba Alaf yarışıyor 3 nerede çekilecek? Belki de deniz aşırı bir yerde çekilir. Wow. Şimdi burada tonlarca supplement var. Ama bizim için en önemlileri seçiyoruz. Lanet olsun. Bu arada arkadaşlar yeni bir kreatin aroması bizlerle. Abi ben şeftaliyi özledim ama mevsimi değil. Abi bir yandan da karpuz tadı alayım. Üstüne bir de mango gelsin diyorsanız yeni aroma sizlerle. Şu an lansmandan dolayı indirimde. Ekstra bir %10 indirim içinde Alaf10 kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bütün sitede Alaf10 koduyla ekstra bir indirim sahibi oluyorsunuz. Onun dışında koyacağımız başka bir şey yok. Bu arkadaşlardan bir mix yapacağız kendimize. Bunu buraya takalım. Eser miktarda su. Bir ölçek Electrobalance. Yarım ölçek. Ben açıkçası bunu böyle koymayı seviyorum. Birazcık ölçekler bana az gelebiliyor arkadaşlar. Bak. Şimdi Ahmet bu arada eve taşınacak. Şimdi Ahmet'e de aynı zamanda bir mutfak yönetimi, bir sporcunun mutfak yönetimi nasıl olabilir? Genç bir erkek, tek başına yaşayan genç bir erkek mutfak işlerini nasıl halleder? Onun eğitimini veriyoruz. Bak, bir bezin olacak bir tane. Olabildiğince ıslak kalsın. Hemen bir yerde bir kusur olduğu zaman şu hareketle, keza şu hareketle bunun üstesinden gelebilirsin. Çok sağ ol abi. Abi sana çoğu şey öğretti. Umarım bu öğrettiklerim senin hayatında iyi, anlamlı bir yer taşır diye umut ediyorum. Umut ediyorum. Bunun linkini istemeyin. Saçma sapan bir şey. Ben yaptım. Sen yaptın değil mi abi? Bunu ben yaptım. Yani Eski bir cam sanatçısı olduğum için üfleyerek. o yüzden linki yok. Evet, şimdi gidelim. Bir de Fashion Sports'ta birazcık a little bit of kafein alalım. Okey mi? Okey Tom Ahmet'im. Okey abi. Hadi bakalım. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. I'm here with the... Ahmet, Okey, kayıtta mıyız? Fashion Sports'a geldik. Fashion Sports'tayız. Burada bir diğer pre-workout ürünümüz Otrivin var. Tıkalı burun havalarında alerjik reaksiyonlara karşı bizi koruyor. Bugün itiş yapacağım, dediğim gibi bacak yapacaktım ama hala iyileşmiş hissetmiyorum. Şu an bir hams, bir de quad günü var. Çok fazla quad günü olduğu kanaatine, quad hareketi, quad volümü olduğuna kanaat getirdik haftalık. O yüzden biraz kalça ve hams daha yoğun oluyor artık hafta içinde.
Özellikle yani bir quad gününde de kalça hareketi var. Keza 2 sette hamstring yapıyorum. Onun dışında açık konuşmak gerekirse şu an acayip pushluyorum kendimi kilo alma konusunda ve hani alamıyorum. Gerçekten alamıyorum. Yani iştahımın yettiği düzeye kadar alamıyorum. Üstüne itiyorum kendimi. Tabii alıyorum ama istediğim oranda gelmiyor kilo. Acayip bir sıkıntı var, anlamadım. İştah, tabii iştahım yok diyorum ama hani yediğim 5500 kalori yiyorum mesela rahat bir şekilde 5000 kalori. Ondan sonrası bizi zorluyor. Açıkçası bu süreçte daha fazla pushlamanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Şuna karar verdim. Şöyle bir şey deneyeceğim. Eğer hedeflediğim kiloya Mart ayına kadar ulaşamazsam, Mart ayına kadar işte kafamda bir rate var, yani bir oran var. O hızda kilo alamazsam Mart ayında, Ramazan ayı Mart'ta çünkü. Ama sen Mart'ta emekli olur. Yok, Mart'ta Ramazan ayında 30 günlük süreçte birazcık kalorileri düşüp öyle takılmayı düşünüyorum. Mini cuts gibi denebilir. Sonrasında tekrardan son 1-2 aylık daha bir push phase yapıp komple dinlenmeye geçeceğim gibi duruyor. Benim için nasıl bir kayıp olur? Bir kayıp olmaz aslına bakarsanız. Çünkü eğer bu şekilde kendimi itmeye çalışıp olduğum yerde sayarsam verimli geçmeyecek hiçbir türlü. Onun yerine böyle kritik ufak bir hamle yapmak. Keza bundan önceki sezonda da yaptığım gibi çok 30 günlük hard bir kattan sonra tekrardan devam etmiştik. Arada bir kat dönemi olmuştu. Benim için daha mantıklı olacak gibi duruyor. Şimdi tabii kesin bir şey söylemek için erken. Hocam merhaba. Bakıyoruz yani, süreci gözlemliyoruz. Umarım her şey yolunda gider. Gücüm artıyor. Kesinlikle onu hissediyorum. Size'landığımı da hissediyorum ama çok 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 istediğim oranda değil. Asıl sıkıntı orada. Dediğim gibi birazcık aktiviteyi arttırmaya çalışıyorum bu aralar. Çünkü aktiviteyi arttırmak her zaman bende iştah konusunda etkili oluyor. Vesaire vesaire. Zaten bunlar beklediğimiz sıkıntılardı genel anlamda. Özellikle benim beklediğim sıkıntılardı. Çünkü yani şu an çok garip bir noktadayım gerçekten. Hani 6000 kaloriyle 6500 kaloriyle günü kapatıp kilo alamıyorum, yani bildiğinizi alamıyorum. Alamıyorum. Almıyorum yani, çok saçma. Açıkçası hatırlıyorum mesela 130 iken 120 kiloyken yaptığım off sezonları, hani yediğim kaloriler çok düşüktü buna göre. Ama şu kaloriler gerçekten benim için sıkıntı. Yani geçen sene peak off sezonda bu kaloride 6000 kaloriye falan çıkmıştık. 6100 civarı. Şimdi daha yani peak'inde bile değiliz ama böyle bir sıkıntı var. Vesaire vesaire. Durum bu. Üzüldün mü Ahmet? Yok. Zaten her gün seninle olduğu için biliyorum. Devam. Güzel bir itiş günü yapalım. Başka bir konuyla ilgili konuşmamı ister misin? Spesifik. Deadlift yapmaya başladım. Bundan bahsedeyim. Birazcık antrenman programını değiştirdik. Deadlift yapmaya başladım. Çünkü bakıyorum şu zamana kadar ki mesela fiziğime bakıyorum, yani geçmişe dayalı. Her zaman ne zaman böyle bir deadlift, ağır bir pull'un olduğu her antrenman sisteminde görüntüm her zaman farklı. O yüzden bence ben de bunun daha çok işe yaradığını düşünüyorum. O yüzden deadlift ekledim. Disclaimer eklesen şimdi herkes delik yapmaya başlıyor. Tabii bu dediklerimi tavsiye olarak almayın. Ben kendi yaptığım şeyleri anlatıyorum. Zaten şu aralar çok tartışmaya açık her şey. Ben ne yapıyorsam, ne yaptıysam, öğrencilerime ne yaptırıyorsam onu söylüyorum her zaman. Bana göre doğruları söylüyorum. Herkesin kendi yöntemi, kendi yola, kendi tarzı, kendi stili var. Ben her zaman bir tezin arkasında birazcık da bir sonuç olması gerektiği düşünüyorum. Yani ortaya eğer bir fikir atılıyorsa ya da bir konu hakkında tartışılıyorsa, kişinin bu konuyla alakalı gerek kendi tecrübesi ya da tecrübe edindirdiği insanlar olması gerektiği taraftarıyım. Haliyle benim fikirlerimin arkasında bu var. Yani o yüzden size bunları yansıtmaya çalışıyorum. Antrenmanda görüşürüz.
Mallarda bir sikkoluk var ya. Kafam kaşınıyor ya. Eczema. Benzema. Benzemez kimse sana. Ya şu müziği en son 2009'da dinlemiştim. Bir de şimdi dinliyorum. 2009. Bu bir tane dövüş filminin editlerinde kullanılıyor. Genelde çoğu dövüş filminin editlerinde bu kullanılıyor. Anladın mı? YouTube editlerinde. Yuri Boyka'yı sever misin? Yuri Boyka. Spot. Tabii iyi pres yapacaksınız. Spot lazım. Yoksa skin çevirebilirdik de uşaklar. Ama güzel setler. Bir tane de 140'la atarız. Sonra belki bench atarız. Ben bunu YouTube'a ilk başladığım senede de yapıyordum ya. Evet, 140'da bir set daha atacağım. Sonra belki düz pres yaparım ya da düz dumbbell pres yaparım ama dumbbell'lar 60'a kadar çıktığı için yetmeyebilirtesi var. Benim sektöre kattığım kelimeler bak. Bozmaz, dayı, dalga, sekans, Etesi. ne? Yapılabilir etesi. Yapılabilir etesi, atası yakısı, takısı. Başka vardır elbet. Carcut. Cartçuk. Keza. Koyu da bence kanka. Sikko da benden de Sikko'yu çok kullanmıyoruz. Yok kamera da kullan. Zam kelimesini de sen getirdin. Zam. TR'de. Kamerada zam Bir de şey var. Ahmet Rüyamda Ahmet'i dövüyordum. Geçen gün artık nasıl bir hafta geçirdiysek içime atamamışım. Rüyamda Ahmet'i dövüyordum. Bir de dövüp pişman oluyordum sonra. Artık vicdani bir yönüm de var yani, anladın mı? Ne kadar böyle rüya görürsen aslında ne kadar iyi bir insan olduğunu. Aynen, ne kadar iyi bir insan oldum. Vicdan yapıyorum rüyada yani. Aynen, sonra gönlünü almak için zam yaptım. Her rüyamda seni dövdüğüm günün ertesi günü zam yapacağım. Bu kadar yazıyor. Rüya Sığır rüyasında Aynen, Inception. Yani Inception'da rüyada girip tepkisi yok da. Abi bugün çekim yaptık. Inception izledin mi? Hatta 3-4 kere rahat izledim. Sever miydin? Çok. Peki sonunda ölüyor mu? Şey, ölüyor mu derken rüyaya mı gidiyor, yaşıyor mu? Aha, anasını sikeyim. Yani dönmeye devam ediyor. O zaman rüyada demek ama çıkmak istiyor. Sonsuz rüyaya gidiyor yani. Daha vaktim var, birkaç defa daha izle. Şey düşünsene. Öyle değil o. Değil. Sen birkaç defa daha izle. Prestige var, izledin mi Prestige? Dönmüş hatırlıyorum. Dörtten tanıştık. Sihirbaz, 2 tane ikiz kardeş. Şunu kaldıralım ya, yukarı gelsene.
Çok iyiydi. Çok iyiydi. Amatör bir spotter olsaydı orada ellerdi. Ama Ahmet ellemedi. Bizi tatmin etti, bıraktı. Sağ ol. Parmağım acıyor. Parmağım acıyor. Bunlar aman artık. Ya abi bu kadar olur ya. Bir şey demedin. Tam konuştu lan kapatmayarak. Videonun yarısı yok beyler. Videonun yarısı yok. Az önce Bu arada Ahmet'in editleri manipüle ettiğine dair elimizde güzel bir data var. Kendi istediği yerlere koyuyor. Kendisiyle alakalı bir şey konuşulduğu zaman kesiyor tamamıyla. Son 5-10 videodur bunu oha yok. 5-10 videodur bunu gözlemliyoruz. Araştırmalarım devam ediyor. Şeyleri de kesiyorum mesela Gökhan. Çünkü sana asıl sırrımı falan veriyordu. Ben kendime saklayıp elimizde kesiyorum. Bu böyle. Büyük bir ama. Büyümeyin diye Ahmet saklıyor sizde. Powerlifting'e döndüm o yüzden. Evet, istediğim bir set değildi ama olsun. Böyle powerlifting'e Yani powerlifting seti 3 tekrarda bıraktık. Aynen. Hipertrofi olmayayım diye. Oh. Evet, kanka çok sağ ol. Evet, güzel set. Şimdi fly'a geçebiliriz sonunda. Bir inkten bir düz attık. Mevzuyu kapattık ve gel. Şu mu peki? Evet, şimdi işin hard kısmını bitirdik. Kılçığındayız. Bir fly atarız. Bir poz yaparız. Bir triceps atarız. Bizim için bitiş günü finito. Bir de dips olsa, bir ağırlıklı dips yapmak çok isterim. zincirle mi? Ve hayır ya, ve direkt böyle taşak gibi taşaklarım bir... Feyler'e gidemedim. Tişörtün hakkını veremiyorum. Gel. Let's fucking go, huh? Let's gonna do some fly, ha? Ahmet, ben deli miyim? bir şey. Bir sınırı var artık. Bak, TikTok'ta vücut geliştirme yapıyorsundur.
bacaklarım. Biraz daha uzun olsa daha iyi hissedeceğim ama uzun değil ya. Nasıl, şununla mı yapsam acaba? El yapsana. Net bak. Evet. Bir gym pin olsa daha iyi olur. Ağırlık hafif geliyor. Gym pin olsaydı en azından bir 20 kilo takardık. Ne tostu? TikTok. Sana bir şey anlatayım Ahmet. Life isn't about rainbow, sunshine and rainbow. It's a very nice place and I don't care how tough you are. Sana bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatayım mı? Hazır değilsin. İşleri daha pişmen lazım. Dokundular mı sana? Suskunlar amına koyayım, sezon finali. İzledin mi? Hayır. Nerede TikTok anime var, Amina var izliyorsun. Bütün Amineleri izledin. Sen Kuzey Güney izledin mi? Neyi? Kuzey Güney. Bir daha söyle. Kuzey Güney izledin mi? Kuzey Güney izlemedim. Sen var ya. Lan Berat. Bana bak lan Berat. Bana bak lan. Tırnaksız. Lan. Çok eksiksin şu an. Ben hiç şey izlemedim. Sen sitcom mu izliyorsun bro? Ben batışıyım. Buradan bütün Kuzey Güney fanları aşağıya Ferhat yatsın. Let's go! Woof! Haydi abi. Ağır geldi ama yeteri kadar tekrar yaptık. Uzun zamandır yaptığım en iyi antrenmandı. Pump önemli değil. Güzel pump aldık bu arada. Out of context. Ama kesinlikle mükemmel antrenman. Üç pump alsam bunu düşüneceğini sanmıyorum. Düşüneceğini sanmıyorum. Benim hakkımda karar veriyorsun herhalde bunlar bu saatten sonra. He? Zaten Instagram ID şifremi aldı. Postlara o atmak için. Kim bilir ne yapıyor içeride.
Of. O ağır geldi lan. Niye böyle oldu? Evet, bir çıtır ağır geldi. Forma oturtamadık. Evet, son hareketliyiz. Ondan sonra eve gideceğiz. Post workout öğünü. Sonra 2 kilo kanat challenge yapacağım. Instagram için. Sonra 2 öğünde atar. İnşallah atabilirsek yatarız. Öğün bitmeden uyumuyoruz tabii. Evet. Hop. Hop. Geldik. Evdeyiz. Neredeyiz? Evdeyiz. Deka nerede? Deka burada. Bugün Deka'yı yıkayacağız. Kendisi ilk duşunu alacak. First duş. Amonyak. %90 şu an. Şimdi normalde bir öğün atıp sonrasında cheat meal yapacaktım. Şimdi yapacağım direkt. 2 kilo kanat söyledim. Challenge. Ne kadar kısa sürede yeriz. No lavaş. Maybe a little bit. Bakalım. Ondan sonra bir 3 öğün mi kalıyor? Yok, onu bir 2 saniye, 1,5 saniye. Ondan sonra bir 2 öğün daha atarsak bizim için öp başına koyluk bir gün oluyor. Gerekli protein almış oluyoruz. Şu an arkada ne yapıyor? Arkada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Saldırıyor maldırıyor. Gel buraya, gel. Şu an sadece kurye arkadaşın gelmesini bekliyoruz. Sıkıldın herhalde Ahmetciğim. Mikrofon açık mı? Tabii ki. Neyse, o zamana kadar odaklanayım bari ben. Hiç uyarıcı olmadan yiyeceğiz. Herhangi bir görsel video yok. Ben ve yemek ve deka olabildiğince minimal dopamin spiking yaşayacağız. But I keep moving up, yeah, I'm climbing the list. You ain't never seen, never heard none shit like this. Watch that X step down, went out by the tech now.